Bir tanesi hata olabilir. İkincisi belki şanssızlık. Ama peş peşe gelen onlarcasına ne isim verilir? Sadece 90. dakikada kaybolan şampiyonluklar değil. Stadyum hoparlörlerinden gelen yanlış anonslar, taraftarın üzerine sıkılan biber gazları, Avrupa'nın kapısında direkten dönen o lanetli penaltılar. Fenerbahçe'nin yaşadığı bu süreç futbolun olağan akışıyla açıklanabilir mi? Bu video sadece bir başarısızlık kronolojisi değil. Sahanın içindeki o lanetin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini nasıl rehin aldığının hikayesi. Bu hikayeye geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız Fenerbahçe laneti başlıyor. Takvimler 14 Mayıs 2006'yı gösteriyordu. Bir şehir, bir camia, milyonlarca kalp tek bir ana kilitlenmişti. Şampiyonluk. Sadece 90 dakika uzaktaydı o kupa. Ama o gün Denizli'de hava sadece baharı değil, tarihin en ağır hüzünlerinden birini soluyordu. Sahaya bakıyorsunuz. Futbol oynamaya değil, futbol oynanmaması için çabalayan insanlarla doluydu. Tribünlerden yağan ve temizlendikçe daha da çok gönderilen konfetiler, sis bombaları, duran bir oyun ve zamanın ruhunu emen o yavaşlığı. Futbolun adaleti o gün Denizli'nin kale arkasındaki o siyah dumanların arasında kaybolup gitti. Dakikalar geçiyor, baskı artıyor ama top bir türlü çizgiyi geçmek bilmiyordu. Her kaçan golde, her avuta giden topta tribünlerdeki nefesler biraz daha kesiliyordu. Hele o son anlar. Apyah'ın kaleciyi de geçen, herkesin gol diye ayağa kalktığı o şutunun direğin dibinden avuta gidişi. O an sadece bir top değil, bir devrin hayalleri dışarı çıktı. 18 dakika uzatılan maç bittiğinde sahada yere yığılan futbolcuların yüzündeki o ifadeyi hatırlayın. O an sadece bir şampiyonluk kaybedilmedi. Fenerbahçe'nin üzerine yıllarca sürecek o lanetin gölgesi düşmüştü. Denizli, sarı lacivertli tarihin takviminde hiçbir zaman kapanmayacak, her Mayıs ayında kanayacak o büyük yaranın adı oldu. Bir camianın gözyaşı Ege'nin serinliğine değil, Fenerbahçelilerin bağrına döküldü. Denizli'nin üzerinden 4 yıl geçmişti. Yara kabuk bağlamıştı ama izi hala oradaydı. 2010'un o sıcak Mayıs akşamında Kadıköy'de her şey hazırdı. Şampiyonluk için tek bir galibiyet yetiyordu ancak rakip Trabzonspor o gece adeta bir kale gibi dikilecekti Fenerbahçe'nin karşısına. Maç başladığında sahada tek kale bir oyun vardı. Fenerbahçe saldırıyor, kaleyi şut yağmuruna tutuyor. Ancak kaleci Onur Kıvrak kariyerinin en unutulmaz performanslarından birini sergiliyordu. Direkten dönen toplar, çizgiden çıkarılan vuruşlar ve kale ağzında kaçan inanılmaz fırsatlar. Kadıköy tribünlerinde yine mi fısıltıları yükselirken futbol tarihinin en trajik anlarından biri yaşanmak üzereydi. Maçın son anlarında stat hoparlörlerinden yükselen o meşhur ses sadece bir skoru değil, binlerce insanın kaderini de anons ediyordu. Bursa maçı 2-2 bitti. İşte o an stadın içinde devasa bir sevinç dalgası koptu. Futbolcular oynamayı bıraktı, tribünler sahaya döküldü. İnsanlar şampiyonluk şarkılarıyla birbirine sarıldı. Ancak bu tarihin gördüğü en büyük duygusal infazın başlangıcıydı. Gerçek sadece birkaç dakika sonra tokat gibi çarpmıştı. Bursa maçı 2-2 değil 2-1 bitmişti. O sahte şampiyonluk kutlamalarının yerini saniyeler içinde ölüm sessizliği ve feryatlar aldı. Kendi evinde, kendi taraftarının önünde şampiyon olduğuna inandırılan bir camia aslında o kupayı dakikalar önce kaybetmişti. O gece Kadıköy, stat dışından yükselen dumanlar ve insanların yüzündeki o donuk ifade, Fenerbahçe laneti denilen o meşhur kavramın artık bir tesadüf olmadığını, bir seriye dönüştüğünü kanıtlıyordu. Trajedi bu kez sadece skorla değil, koca bir camianın duygularıyla oynayarak gelmişti.
2011 yılının güneşli bir Temmuz sabahı. Türkiye hiç alışık olmadığı bir habere uyandı. Şampiyonluk kutlamalarının yankısı henüz dinmemiş, formalar üzerindeki ter kurumamıştı. Ancak o sabah sahadaki mücadele yerini polis telsizlerine, mahkeme koridorlarına ve kelepçe seslerine bırakacaktı. 3 Temmuz. Fenerbahçe için sadece bir tarih değil, bir varoluş mücadelesinin miladı oldu. Kulübün başkanı, yöneticileri ve sembol isimleri birer birer gözaltına alınıyordu. Medyada infazlar çoktan yapılmış, karar sokaklarda verilmişti. Statların önünde meşale yakan taraftarlar bu kez Metris cezaevinin önünde nöbet tutmaya başlamıştı. Top artık sahada değil, dosyaların arasında dönüyordu. Fenerbahçe sadece rakipleriyle değil, devletin içine sızmış, görünmez bir elin kurduğu kumpasla karşı karşıyaydı. O süreçte camia paramparça edilmek istendi. Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeler, ekonomik sarsıntılar ve her gün televizyonlarda yankılanan şike iddiaları. Fakat saldırı arttıkça Fenerbahçe taraftarı bir çelik zırh gibi kulübün etrafını sardı. Bağdat Caddesi'nde binlerce insan adalet için yürürken sarı lacivertli renkler artık sadece bir spor kulübünü değil, bir direnişi temsil ediyordu. Yıllar sonra o operasyonun arkasındaki karanlık odaklar ortaya çıkacak, kararlar bozulacak ve Fenerbahçe'nin tertemiz olduğu tescillenecekti. Ancak o geçen yılların, elinden alınan hayallerin ve yıpratılan onurun telafisi yoktu. 3 Temmuz Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazılan bir direniş destanı bıraktı. Ama aynı zamanda kulübün genetiğine asla geçmeyecek bir yalnızlık ve kuşatılmışlık hissini de kazıdı. ...3 Temmuz kumpasının gölgesinde geçen o en zor sezonun finali. Bir futbol maçından çok daha fazlasına sahne olacaktı. 12 Mayıs 2012. Kadıköy'de süper finalin son perdesi. Fenerbahçe aylarca süren hukuk savaşını, hapisleri ve baskıları sahada kazanacağı bir kupayla taçlandırmak istiyordu. Şampiyonluk için galibiyet şarttı. Rakip ise ezeli rakip Galatasaray'dı. Maç bittiğinde tabela 0-0 gösteriyordu. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken Kadıköy'ün çimlerine çöken o ağır hava saniyeler içinde bir kaosa evrildi. Ancak o akşamı tarihe geçiren asıl olay şampiyonluğun kaybedilmesi değil, maçtan sonra yaşananlar olacaktı. Tribünlerde binlerce insan, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar varken stadın içinde bir anda biber gazı bulutları çöktü. İnsanlar nefes alamaz hale gelmişti. Fenerbahçe taraftarı o gece sadece kupayı kaybetmedi. Kendi evinde, kendi kalesinde en ağır müdahaleyle karşı karşıya kaldı. 12 Mayıs Sarı Lacivertli camia için canımıza kastedildi dedikleri o kara gece olarak hafızalara kazındı. Işıkların söndürüldüğü, karanlıkta kupa kaldırılan o stat'tan geriye kırılmış koltuklar, biber gazından morarmış yüzler ve adalet duygusu zedelenmiş bir halk kaldı. ...3 Temmuz'un yarattığı o devasa enkazın altından kalkmaya çalışan Fenerbahçe... ...bu kez kendi içinden gelen bir sarsıntıyla sarsılacaktı. Bir yanda kulübün gol kralı, disiplin abidesi Aykut Kocaman... ...diğer yanda tribünlerin sevgilisi... ...heykelini dikecek kadar tapılan bir doktor... Alex de Souza. Bu sadece bir hoca oyuncu çekişmesi değil... ...Fenerbahçe'nin ruhundaki iki farklı kutubun çarpışmasıydı. Saha içinde işler iyi gitse de saha dışında gerilim her geçen gün tırmanıyordu. Bir tweet, bir yedek kulübesinde bakış ya da bir oyundan alınma kararı. Camia iki büyük efsanenin arasında taraf seçmeye zorlanıyordu. 1 Ekim 2012 sabahı ise o acı haber geldi. Kadıköy'ün kaptanı Alex kulüp binasından içeri girmiş ve kısa süre sonra sözleşmen feshedildi mesajını paylaşmıştı. O gün Samandıra'nın kapıları sadece bir futbolcuya değil, bir döneme kapanmıştı. Binlerce taraftar gecenin karanlığında Alex'in evinde toplandı. İnsanlar ağlıyordu. Bir efsanenin gidişi bir şampiyonluk kaybından daha çok ağır gelmişti.
Aykut Kocaman ve Alex polemiği Fenerbahçe tarihinin en büyük duygusal bölünmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Başarı geliyordu, yarı finaller oynanıyordu ama tribündeki o eski neşe, o koşulsuz sevgi sanki Alex ile birlikte Brezilya'ya uçmuştu. Fenerbahçe sahadaki en büyük beynini kaybetmişti. Camia ise o günden sonra bir daha asla eskisi gibi tek vücut olamayacaktı. Lanet bu kez dışarıdan değil, en içeriden, en sevilenlerin arasından vurmuştu. Tarih 25 Nisan 2013. Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesine o güne kadar hiç olmadığı kadar yakındı. UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Kadıköy her zamanki gibi bir cehennem, bir umut kalesiydi. Sarı lacivertli formanın üzerinde artık sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın gözü vardı. Amsterdam'daki finale giden yolun anahtarı o gece Şükrü Saraçoğlu'nun çimlerindeydi. Maçın ilk yarısının sonları. Kadıköy'ün uğultusu altında Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Topun başında sezonun kilit isimlerinden Cristian Baroni vardı. O an milyonlarca Fenerbahçeli nefesini tuttu. O top kaleye girse Lizbon'a dev bir avantajla gidilecek, tarih daha o dakikadan yazılmaya başlanacaktı. Baroni gerildi, vurdu. Ama o top sanki o sezonun tüm uğursuzluğunu sırtlamış gibi gitti ve direğe çarptı. O direk sesi Kadıköy'ün en kuytu köşelerinde bile yankılandı. Baroni'nin kaçan penaltısı sonrası sahanın ortasında devre arasına giderken çocuk gibi hıçkırarak ağlayışı aslında yaklaşan o buruk sonun habercisiydi. Fenerbahçe maçı 1-0 kazansa da direkten dönen topun yarattığı eksiklik duygusu herkesin içini kemiriyordu. Rövanşta Portekiz'de o boğucu atmosferde gelen 3-1'lik mağlubiyet o kaçan penaltıyı bir anda tarihe gömdü. Fenerbahçe o gece sadece bir penaltı değil, belki de tarihinin en büyük sıçramasını o direğe bırakmıştı. Lanet bu kez yerel sınırları aşmış, Avrupa'nın kapısında, kendi evimizde en güçlü olduğumuz anda bizi vurmuştu. Amsterdam kapısına kadar giden o efsanevi yürüyüş, bir direk vuruşunun çıkarttığı o soğuk sesle yarım kaldı. O ses, Fenerbahçelilerin kulağında yıllarca silinmeyecek bir ağıt gibi yer etti. ...4 Nisan 2015. Fenerbahçe için o gece futbolun bittiği, insan hayatının hiçe sayıldığı bir kara delikti. Rizespor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle dönen kafileyi taşıyan otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki viyadük üzerindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sıkılan kurşunlar sadece otobüs camına değil, bir camianın güvenliğine ve Türk futbolunun kalbine sıkılmıştı. Düşünün, bir futbol takımı içinde onlarca sporcu ve emekçiyle birlikte viyadükten aşağı uçurulmak istendi. Şoför Ufuk Kıran kanlar içinde kalırken otobüsü o uçurumun kenarına durduran şey sadece bir mucize değil. Fenerbahçe'nin o gece hayata tutunma inadıydı. Olayın ardından liglere ara verildi. Failler arandı ama aradan geçen yıllara rağmen o karanlık gece hala aydınlatılamadı. Bu saldırı Fenerbahçe laneti dediğimiz şeyin artık sahanın dışına çıkıp cana kasteden canice bir operasyona dönüştüğünün kanıtıydı. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Futbolcuların psikolojisi darmadağın oldu. O sezonki şampiyonluk yarışı bu travmanın gölgesinde kaldı. 4 Nisan Fenerbahçeliler için sadece bir saldırı değil, adaletin sustuğu, kurşunların konuştuğu ve faili meçhul bırakılan bir yaranın adıdır. ...2018 yılının Haziran ayı. Fenerbahçe, tarihinin en büyük demokratik devrimini yaşıyordu. Bu taraftar seni başkan yapacak sloganları eşliğinde Ali Koç dönemi başladı. 20 yıllık Aziz Yıldırım devri kapanmış, yerini Avrupa standartlarında bir yapı, mali özgürlük ve vizyon sözleri almıştı. Ancak o gece
Ülker Stadyumunu dolduran binlerce insanın hayallerinde tarihin en karanlık sezonlarından birine uyanmak yoktu. Yeni dönem büyük umutlarla getirilen Hollandalı teknik adam Philip Cocu ile başladı. Ancak başarı getirmesi beklenen o isim Kadıköy'ün iklimine ve ligin sertliğine asla uyum sağlayamadı. Fenerbahçe tarihinde ilk kez küme düşme hattının içine hapsoldu. Puan durumuna bakmak her hafta bir azap, her mağlubiyet bir yıkımdı. Ligin 15. haftasında küme düşme hattında, 17. haftasında ise 17. sırada yer alan bir devin çaresizliğini izliyordu tüm Türkiye. Cocu'nun ardından bayrağı devralan Erwin Koeman ise yangını söndüremedi. Sonunda camianın sesine kulak verildi ve tekrar şampiyon yap bizi nidalarıyla Ersun Yanal dümene geçti. Sezonun sonunda Fenerbahçe ligi 46 puanda 6. sırada bitirebildi. Belki küme düşme korkusu atlatılmıştı ama taraftarın kalbindeki o vizyon yarası çoktan açılmıştı. Bu felaketin mimarı ise hatalı transferler ve yanlış planlamaydı. Büyük umutlarla getirilen İslam Slimani, Frey, Benzia, Ayev gibi isimler sarı lacivertli formanın ağırlığı altında ezilirken taraftar her hafta yeni bir hayal kırıklığına uyandı. Ali Koç döneminde 6 yılda 100'den fazla transfer yapıldı. Onlarca teknik adam değişti. Ama o özlenen istikrar bir türlü yakalanamadı. Her sezon başında bu sene o sene diye başlayan umutlar yanlış kadro mühendislikleri ve panik transferleriyle yavaş yavaş tükendi. Umut yerini artık her transfer döneminde acaba bu sefer kim bizi hayal kırıklığına uğratacak sorusunun yorgunluğuna bırakıyordu. Fenerbahçe sadece sahada rakipleriyle, dışarıda kumpaslarla ya da kendi içerisinde hatalarıyla boğuşmuyordu. Bu savaşın bir de görünmeyen ama sesi en çok çıkan bir cephesi vardı. Televizyon kanalları. Sarı lacivertli camianın her sendelemesi, her puan kaybı, spor medyasının bazı kalemleri ve ekran yüzleri için birer reyting bayramına dönüşüyordu. Gözünüzün önüne getirin o akşamları. Fenerbahçe'nin canı yanmış, haksızlığa uğramış ya da kendi hatasıyla devrilmiş. Ama ekranlarda bir prim yarışı başlıyor. Fenerbahçe'ye sallamanın, camianın değerlerine saldırmanın ya da en acılı anlarda alaycı gülüşler sergilemenin bir piyasası oluştu. Kulübün büyüklüğünü kendi reklamları için bir basamak olarak kullananlar, her mağlubiyetten sonra stüdyolarda adeta birer cellat gibi hüküm kesiyorlardı. Gerçekleri konuşmak yerine kaosu besleyenler, yapıcı eleştiri yerine taraftarları birbirine kırdıranlar, bir tweet ile binlerce etkileşim almak için Fenerbahçe'nin asırlık onurunu diline dolayan bu kitle, camianın üzerine çöken o negatif enerjinin en büyük mimarlarından biri oldu. Onlar için Fenerbahçe'nin başarısızlığı tükenmeyen bir içerik kaynağıydı. En zayıf anında kulübe vurmak, en sahipsiz anında değerlerini aşağılamak, spor medyasında bir prim kasanlar sektörü yarattı. Fenerbahçe taraftarları bir yandan adaleti ararken, diğer yandan her akşam televizyonu açtığında kendi aşkına yöneltilen bu sistematik saldırıyla yaralanıyordu. Bu sadece bir spor yorumculuğu değildi. Bu bir camianın sabrını sınayan, yarasına tuz basan bir psikolojik savaştı. Fenerbahçe laneti denilen o karanlık bulutun dağılmasına izin vermeyen, o buluttan beslenen birileri hep o kanallarda, o ışıklı masaların başında oturuyordu. Bu durumun en yaralayıcı etkisi ise ekranlardaki bu zehirli dilden etkilenen taraftarın kendi oyuncusuna sırt çevirmesiydi. Kadıköy artık rakipler için değil, kendi futbolcular için bir cehenneme dönüşüyordu. Yıllarca şampiyonluk görememenin yarattığı o büyük stres ve sinir harbi tribünleri bir barut fıçısına çevirmişti. Sahadaki en ufak bir hatada yükselen ıslıklar ve yuhalamalar sadece stadyumla sınırlı kalmıyor, sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde futbolcuların ailelerine edilen küfürlere kadar uzanıyordu. Taraftarın kendi evladını hedef aldığı bu yıkıcı atmosfer, Fenerbahçe lanetinin dışarıda değil, bizzat evin içinde büyümesine neden oluyordu. Denizli'den 2026'ya uzanan bu yolculuk sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun en gizemli ve en tartışmalı sayfalarını oluşturuyor. Biz bugün Fenerbahçe lanetini bir hikaye olarak masaya yatırdık. Hangi takımı tutarsanız tutun,
kabul etmelisiniz ki bir camianın 20 yıla bu kadar travma sığdırması dünya futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olaydır. Bu futbolun sadece bir oyun değil, bazen ne kadar zalim ve öngörülemez bir senaryo olduğunun kanıtıdır. Sizce bu gerçekten bir lanet mi? Yoksa kırılması gereken bir döngü mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Drampion Sports'un bu tarz hikayelerini kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.